Volkan Hocam merhaba. Merhaba. Biz Amsterdam'daki konferansta da böyle video söyleşiler yapmıştık. Konferansa gelmeden önce de benzeri kısa söyleşiler yapacağımızı söylemiştim takipçilerimize. Merakla bekliyorlar. Öncelikle sivil toplum kuruluşlarını Kırmızı Kurdele'den bir temsilci olarak bizi çağırdığınız için ve sesimizi duyurmamızı sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Önemli fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çünkü doktorlarla kuşkusuz birlikte çalışıyoruz ama bazen ne yaptığımızı çok fazla bilmiyor olabilirler. Birbirimizi güncelleme şansımız olmuyor. İnsanlar sizi tanıyorlar ama belki kısaca şeyi söyleyerek başlayabilirim. Yani Marmara Üniversitesi'nde profesör doktor olarak hala çalışmaya devam ediyorsunuz öğretim üyesi olarak. Şeyle ilgili bekliyorlar insanlar, onu da söyleyeyim. Bir söyleşi yapacağımızı söylemiştim ben hani bir üniversitesinde ilk fırsatta. Ben kısaca şeyi soracağım hocam. Öncelikle bu sene diğer açılış konuşmanızda söylemiştiniz. Tüm zamanların belki de en çok hekim katılımlı konferansı, kongresi oluyor. Bunu belki altını çizerek konuşabiliriz. Şimdi bizim kongremiz, yani tabii HIV ile ilgili çok bir sürü organizasyon yapılıyor ama biz bu konuyla ilgili 5 dernek 2 sene önce bir araya geldik. 2 derneği. Evet, 5 tane, 2 büyük enfeksiyon hastalık derneği, 2 alt çalışma grupları. Bir de 3 daha küçük boyutta HIV ile ilgili dernek bir araya geldik ve HIV ile ilgili, HIV'i izleyen doktorların bir araya geldi. En büyük platform. Bu dernekler hepsi kendileri küçük küçük aktiviteler yapıyorlar ama böyle bildirileri aldığımız, yani o konuyla ilgili çalışmaları aldığımız ve konuyu daha çok tedavi yönüyle tartıştığımız en büyük organizasyon. Platform ilk defa oluşmuş oldu değil mi? Evet, yani ikinci toplantımız bu. Her sene bir derneğin başkanlığında yürütüyoruz. Daha önce söylediğim gibi yani bizi daha çok o alandaki tedaviyle ilgili, daha çok tedaviyle ilgili gelişmelerin tartışıldığı bir oturum ama işte bu sene olduğu gibi, seni davet ettiğimiz gibi en azından bir oturumda yani artan epidemiye nasıl daha iyi cevap verebiliriz cevap ararken sivil toplum kuruluşlarının tabii çok önemli bir rolü var. Onların da görüşlerini almak istiyoruz. Yani geçen sene de çağırmıştık. Bu sene de seni çağırdık. Çok da büyük katkın oldu. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir olay. Çok güzel. Kısaca ben şeyi sorayım yani izleyenlerin de sizin çok fazla vaktinizi almadan bana gelen maillerden bir tanesi, bize ulaşan, Kırmızı Kurdel'e ulaşan maillerden bir tanesi. Ulusal Heves Kongresi ne işe yarar? Yani bunu bu şekilde soran bence çok güzel bir soru. Hani fırsatı dinleyenlere anlatabilmek bakımından. Şimdi burada birincisi kendi ülkemizdeki epidemiye acaba daha iyi nasıl cevap verebiliriz tartışılıyor. Ama onun dışında da biliyorsunuz çok hızlı ilerlemeler var dünyada. Hem tanı, tedavi açısından. Yeni ilaçlar belki onlar konuşuyoruz. Bir de artık biliyorsunuz yani bu hastalık yani çok geç gelmediyseniz normal bir yaşam beklentisi var ve artık tamamen HIV bir yan hastalıkların yönetimi durumuna geliyor. İşte kalp hastalığı, şeker, böbrek hastalıkları falan gibi. Onlarda tabii çok daha böyle geniş ve organize bir hizmet sunulması lazım. Onlarla ilgili gelişmeler de burada tartışılıyor. Yani sadece HIV hastalığın tedavisi değil, onun yol açtığı komplikasyonları da tartışıyoruz. Ayrıca insanlar bu alanda yaptıkları çalışmaları getiriyorlar. Onlar konuşuluyor. En önemlisi de yurt dışındaki gelişmelerin aslında buradaki hasta izleyen hekimlere, daha genç hekimlere aktarıldığı bir platform, o açıdan çok önemli. Çünkü belki pek çok doktorun da yurt dışındaki konferanslara gitme şansı olamıyor yoğun çalışma döneminden. Son bir sorum hocam, çok pragmatik bir soru. Siz hasta takibi de belli ölçüde yapıyorsunuz hala, yıllardır yaptınız zaten. Yani bütün kariyeriniz, bütün takip tedavi yaptığınız süre boyunca bir pozitifleri söylemekten yıldığınız ama hala vurgulamak istediğiniz bir şey, yani çok önemli bir nokta. Şu çok önemli, şuna çok dikkat edin diyeceğiniz bir iki püf noktası nedir? Yani mesela ilaç aksaklamak falan, evet, çok basit şeyler. Onu hemen söylüyoruz. Zaten şöyle söylüyoruz. Yani tedaviye uyum sağladığın sürece senin normal bir yaşam beklentin var. Buna çok önemsiyoruz. Yani bir de kendine dikkat etmesi, yani normal başka insanlardaki gibi, yani tansiyona dikkat etme, yediğine dikkat etme, sporuna dikkat etme,
zararlı düzeyde alışkanlıkları varsa onları azaltma, sigara gibi. Aslında HIV'den bağımsız olarak da zaten sağlıklı yaşamaya dönük bir yaklaşım geliştiriyor. Aynen öyle ki, çünkü tabii işimiz de çok daha kolaylaştı. Ben yani ilk hastalardan beri hasta izliyorum. Yani hiç ilaç olmadığı dönem, sonra çok etkili ilaçların olmadığı dönem ki çok hastamızı kaybettiğimiz dönemler var. 96'ya kadar hastalarımızın önemli kısmını kaybettik ama benim hala yani 90'lı yılların başından gelen hastalarım var. Yani 25 yıldan ve ilerlemeyi de görme şansımız oluyor. Yani sonra artık yani şu anda sonuç olarak yani bir iki tabletle de onlar çok tolere edilebilen bir ilaçlarla pek çok gidiyoruz. Yani tabii de yani erken tanı çok önemli. Ona tabii bizim yapacağımız çok daha çok. O yüzden biz burada da bir şeyler önermeye çalışıyoruz. Evet yani ama öyle en fazla yani tedavi uyumunu önemsiyoruz. Tamam. Ben de kapatırken teşekkür ederim vaktiniz için. Buraya davet ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Sizin zaman zaman bulduğunuz bir şeyle ilgili. Volkan Hoca ya da benzeri diğer hocaları hani aslında tedavi dışındaki şeylerle çok fazla yormamakta çok fayda var arkadaşlar. Çünkü zaten pek çok şeyler yapıyorlar. Bunu ayıracak zamanları olmuyor. Şununla bitirmek istiyorum. Burada o açılış konuşmasında, o açılış günü oturumda söylemeye çalıştım. Bu çok önemli bir mesaj. B eşittir B. Zaten sizler biliyorsunuz ama buradaki hekim dostlara da bu mesajı paylaşmaktan, yaygınlaştırmaktan korkmamaları gerektiğini söyledim. Tekrar çok teşekkür ederim hocam. Sizden olabildiğince yararlanmaya devam edeceğiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.